Herkese merhaba. Bugün Michael Ende'nin hem bir peri masalı hem de modern bir fable olan o tuhaf ama bir o kadar da harika hikayesine, yani Momo'ya derinlemesine bir bakış atıyoruz. Aslında bu hikaye zamanla, üretkenlikle ve evet, gerçekten yaşamanın ne anlama geldiğiyle olan ilişkimiz hakkında hiç eskimeyen zamansız bir alegori. O zaman hazırsanız bu tuhaf öykünün derinliklerine inelim. Peki, bu güçlü hikayeyi nasıl ele alacağız? Önce sihirli bir dünyadan başlayacağız, sonra da ürkütücü derecede tanıdık bir gerçeğe doğru adım adım 5 bölümde ilerleyeceğiz. Ve hikayemiz bildiğiniz o klasik masallardaki gibi bir şatoda falan değil, tam tersine büyük bir şehrin hemen kenarındaki eski bir amfiteyatronun yıkıntıları arasında başlıyor. İşte tam da bu yıkıntıların ortasında sırtındaki eski püskü giysiler ve bulabildiği birkaç parça eşya dışında hiçbir şeyi olmayan o gizemli küçük kız, yani Momo, çıkıyor karşımıza. Momo, çok kısa bir sürede etrafındaki herkes için vazgeçilmez biri oluyor. Ama bu söylediği akıllıca sözler ya da yaptığı harika işler yüzünden değil. Hayır, onun yeteneği çok daha derin, çok daha nadir bulunan bir şey. Peki ne olabilir bu inanılmaz yetenek? Herkesi bir mıknatıs gibi kendine çeken bu süper güçte neyin nesi? Cevap inanılmaz derecede basit. Dinlemek. Ama öyle sıradan bir dinlemek değil bu. İnsanların kendilerini bulmalarına yardımcı olan o aktif, tüm kalbiyle, yargısız dinleme türü. O kadar saf ve odaklanmış ki adeta sihir gibi işliyor. Onun yanında kafası en karışık insanlar bile bir anda netliğe kavuşuyor. Peki bu sihir pratikte tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin somut bir örnekle görelim. Mesela birbirine düşman olmuş iki komşunun hikayesini bir düşünün. Kanlı bıçaklı bir halde Momo'ya geliyorlar. Momo ne yapıyor? Arabuluculuk mu? Hayır. Akıl mı veriyor? Asla. O sadece orada ve tüm varlığıyla dinliyor. Ve işte o yargısız, saf mevcudiyeti sayesinde adamlar kendi saçmalıklarını fark edip kendi çözümlerini buluyorlar. Ne bir yönlendirme, ne bir eleştiri. Sadece orada olmanın o inanılmaz dönüştürücü gücü. Ama elbette her güzel şey gibi Momo'nun yarattığı bu huzurlu dünyada bir tehditle karşı karşıya. Hem de ne tehdit? Sessiz, sinsi ve her şeyi kökünden değiştirecek bir güç gölgelerin arasından şehre sızıyor. Ve işte karşımızda duman adamlar. Başkalarının hayatından çaldıkları zamanla beslenen adeta asalak bir ordu. Kulağa tanıdık geliyor mu? Zamanınızı optimize etmeyi, her saniyenizi verimli kılmayı vaat eden o modern yaşam koçlarının belki de ilk ve en korkunç versiyonu onlar. Peki yöntemleri ne? Aslında çok zekice ve bir o kadar da şeytani. İnsanların o en derindeki korkularına, o zamanım yetmiyor endişesine oynuyorlar. Hedefleri de kimler dersiniz? Krallar, kraliçeler değil, bizim gibi, sizin gibi sıradan insanlar. Sürekli bir koşturmaca içinde olan yerel berber Bayfusi gibi hayatını sorgulayan herkes. Ve işte bir duman adam Bay Fusi'nin karşısına oturup ona hayatının muhasebesini, ama nasıl bir muhasebe, buz gibi bir netlikte çıkarıyor. Yaşlı annesiyle geçirdiği o değerli saatler, arkadaşlarıyla ettiği o keyifli sohbetler, pencere kenarında sessizce daldığı o anlar, hayata anlam katan ne varsa hepsi birer kayıp olarak, soğuk rakamlar olarak dökülüyor önüne. İnanılmaz değil mi? İşte o devasa anlamsız rakam. 1 milyar saniyeden fazla. Düşünebiliyor musunuz? Hayatınızın en değerli, en insani anları bir hesap makinesinde anlamsız saniyelere indirgeniyor. İşte duman adamların tuzağı tam olarak bu. Size hayatınızın değerli değil, verimsiz olduğunu fısıldıyorlar ve siz de inanmaya başlıyorsunuz. Ve tahmin edin ne oluyor? Bay Fusi bu turağa düşüyor. Hayatına anlam katan, onu o yapan her şeyi asla gelmeyecek o verimli gelecek için bir feda ediyor. Kulağa ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? Hani şu meşhur "şimdi sıkı çalış, sonra yaşarsın" vaadi. Ve Bay Fusi yalnız değil. Onun gibi daha fazla insan zaman tasarruf şirketiyle anlaşma imzaladıkça bu gri ve soğuk felsefe bir salgın gibi yayılıyor ve tüm şehir yavaş yavaş tanınmaz hale geliyor. Ve işte o büyük takas başlıyor. Evet, şehir daha verimli, daha modern hale geliyor. Ama ne pahasına? Yaratıcı oyunların yerini tek tip, sıkıcı oyuncaklar alıyor, dostluğun ve komşuluğun yerini ise verimlilik ve buz gibi bir yalnızlık. Peki size soruyorum, bu takas gerçekten buna değer mi? Sonuç ne mi oluyor? İşte bu. Birbirinin aynı ruhsuz evler. Hayal kurmaya bile vakit bırakmayan, dakika dakika planlanmış hayatlar. Ve en kötüsü,
sessizliğin yerini alan o sinir bozucu sürekli gürültü. Kısacası, verimlilik adına ölçülemeyen ne varsa, sanat, dostluk, sebepsiz bir kahkaha, hepsi zaman kaybı olarak etiketlenip sistematik bir şekilde hayattan siliniyor. Ve işte hikayenin en büyük, en trajik ironisi de tam burada yatıyor. İnsanlar sözde ne kadar çok zaman tasarruf ederse aslında o kadar az zamana sahip oluyorlar. Sürekli bir koşturmaca, bitmek bilmeyen bir endişe. Kazandıkları o boş zamanlar onlara huzur değil, tam tersine daha fazla stres ve boşluk hissi getiriyor. Bütün bunlar bizi hikayenin kalbine, o en temel soruya getiriyor. Zaman aslında nedir? İşte şimdi meselenin özüne iniyoruz. İşte cevap bu kadar basit ve derin. Duman adamlar, evet, saniyeleri, dakikaları, yani zamanın kabuğunu çalabilirlerdi. Ama özünü, yani zamana asıl değerini katan o yaşamı asla veremezlerdi. Çünkü o yaşam kurduğumuz bağlarda, sevgide ve sadece ama sadece o anda olabilmekte gizli. Ve böylece Momo'nun hikayesi bizi, belki de bugün her zamankinden daha da önemli olan, zihnimize kazınan bir soruyla baş başa bırakıyor. Sizin hayatınızdaki zaman hırsızları, sizin duman adamlarınız kimler ya da neler? Belki de telefonunuza düşen o sonu gelmeyen bildirimlerdir. Belki sürekli daha fazlasını yapmanız gerektiğini fısıldayan o iç sestir. Ya da kim bilir, belki de sadece meşgul olmak adına kaçırdığımız o paha biçilmez anlardır. Düşünmeye değer, değil mi?